Aycan Güner Ekici, ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Anestezi reanimasyon uzmanlığımı da Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaptım. Sonrasında algoloji ile ilgilenmek için yan dal sınavına girerek algoloji uzmanlığını bitirdim. Şu anda da yaklaşık 5 yıldır Eskişehir'de algoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Algoloji kronik ağrılarla ilgileniyor. Algo ağrı anlamına geliyor Latince'de. Loji de bilim, yani ağrı bilimi. Özellikle nedeni bilinmeyen, uzun süren, tedavisi mümkün olmayan ağrılarla ilgileniyoruz. 3 aydan daha uzun süren kronik ağrılar bizim alanımıza giriyor. Akut ağrılar tamamen ayrı. Onları ilgili branş hekimlerimizin değerlendirmesi öncelikle gerekiyor. Algolojide biz özellikle toplumda en sık gördüğümüz kronik ağrılarımız bel ağrıları, boyun ağrıları, fıtığa bağlı ağrılar, özellikle baş ağrıları. Herkes hayatının bir döneminde baş ağrısı yaşamıştır. Yine sırt ağrısı, eklem, kas, iskelet sistemi ağrıları, omuz, kalça, diz eklemindeki kireçlenmelere bağlı ağrılar. Bir de daha çok kanser ağrılarıyla da ilgileniyoruz. Zona geçirmiş hastalarda zona sonrası devam eden nöropatik ağrılarımız olabiliyor. Nevraljiler, trigeminal nevralji özellikle çok tedavisi zor bir hastalık ama bunlarla biz rahatlıkla başa çıkıyoruz. Bazı hekim arkadaşlarımız tedavisini düzenledikten sonra eğer başa çıkamadılarsa bize yönlendirebiliyorlar. Hastalar da aslında direkt gelebilirler fakat ilk geldiklerinde dediğim gibi kronik ağrı olması gerekiyor. Mesela düştü, bacağını yaraladı. Bu bizim alanımıza girmiyor. Öncelikle bir ortopedi uzmanının ve fizik tedavi uzmanının değerlendirmesi. Akut bir olay yoksa, eğer ağrısı devamında geçmezse bize başvurabiliyor. Hastaya öncelikle geldiği zaman bir fizik muayenesi, görüntüleme yöntemleriyle öncelikle tanısını doğruluyoruz. Daha sonra tanısı doğru, yapılan tedavilerden fayda görmediyse uyguladığımız girişimsel ağrı tedavilerimiz var. Nedir bunlar? Örneğin bel ve boyun fıtığında hastamızın ilaç tedavisi, fizik tedavi uygulamalarıyla ağrıları geçmediyse fıtığın olduğu bölgeye özel iğne ve elektrot sistemleriyle uyguladığımız nokta atışı tedavilerimiz mevcut. Radyo frekans termokoagülasyon tedavisi diyoruz buna. Bunları ameliyathane ortamında yapıyoruz. Steril koşullarda görüntüleme cihazı, skopi cihazları eşliğinde yapıyoruz. Genellikle günübirlik işlemler oluyor. Lokal anesteziyle herhangi bir narkoz gerektirmeden hastayla konuşarak uygulanabilir. Hastamız geldiği zaman ameliyathaneye aldığımızda lokal anesteziyle bu işlemleri uyguluyoruz. Yaklaşık olarak 30 dakika civarında sürüyor işlemler. Tamamen uyanık, konuşarak yapıyoruz. Özel iğne ve elektrot sistemleriyle tam fıtığın olduğu noktayı röntgen cihazıyla yerini tespit ederek oraya özel iğnelerle ulaşıyoruz. 42 derece ya da 70 derece sıcaklıklarda elektrik akımı, ısı uygulayarak fıtığı küçültüp bacağa ya da kola gelen siniri olan basıyı ortadan kaldırıp dolayısıyla da ağrılarını giderebiliyoruz. Eğer hastanın fıtığı ameliyatlık bir fıtık değilse, bacağında ya da kolunda güç kaybı yoksa, sinir hasarı yoksa bu durumda radyo frekans tedavisi uygulanabilir. Ama hastanın düşük ayağı var ya da kolu tutmuyor, bu tarz durumlarda mutlaka bir beyin cerrahisinin değerlendirmesi gerekiyorsa ameliyat olması gerekebiliyor. Bel ya da boyun fıtığıyla bize başvuran hastalarda radyo frekans tedavisini uyguladığımız zaman %80 oranında hastamız fıtığı küçülüp ağrısı giderilip şikayetleri gerileyebiliyor. Bu durumda birçok hastada açık ameliyata gerek kalmadan ya da diğer tedavilere gerek kalmadan sonuç alabiliyoruz. Özellikle bu radyofrekans tedavisini eğer uygulayacağımız bölgede enfeksiyon varsa, hastada bir kanama bozukluğu, kanama eğilimi varsa ya da yeni geçirilmiş bir kalp kriziydi, işte herhangi bir akut hastalığı varsa bu dönemde yapmıyoruz. Ama onun dışında birçok hastamızda rahatlıkla uygulayabileceğimiz bir tedavi. Özellikle eklem ve kas ağrılarında uyguladığımız, örneğin diz eklemi, kalça, omuz eklemi kireçlenmelerinde akıllı plazma tedavisi, kök hücre tedavisi ve eklem içi ozon enjeksiyonları da uygulayabiliyoruz. Akıllı plazma tedavisinde hastanın kanını alıp 37 derece özel bir etüde bekleterek 3 saat kadar bekletiyoruz ve içerisinde otoantikorlar büyüme faktörlerini arttırarak daha sonrasında santrifüj işlemlerinden geçirip özel elde ettiğimiz plazmayı hastanın eklemine, hangi ekleminde sorun varsa oraya enjekte ederek uyguluyoruz. Bu seanslar şeklinde uygulanabiliyor haftalık.
Genellikle 3 ya da 5 seans yeterli olabiliyor. Bunu muayenehane koşullarında uygulayabiliyoruz. Ama kök hücre tedavisi daha özellikle bir tedavi. Ameliyathane ortamında steril koşullarda uyguluyoruz. Hastanın göbek altı yağ dokusundan ya da kemik iliğinden elde ettiğimiz özel kök hücreleri çeşitli filtrasyon ve santrifüj işlemlerinden geçirerek stem sel yani kök hücreleri elde edip ilgili ekleme enjeksiyonu şeklinde uygulanıyor. Çok daha özellikli bir tedavi. Bu tedavileri uygularken özellikle hastanın eklem aralığının açıklığı çok önemli. Eklem açıklığı evre 2 ve evre 3 olan hastalarda özellikle akıllı plazma tedavisi oldukça etkili. Evre 4'te yani eklem aralığı tamamen kapanmış, kireçlenmiş ise bu tarz tedavilerin faydasını görmeyecektir hastamız. Çünkü iyileşecek eklem aralığı, kıkırdak dokusu kalmamıştır. Bu tarz hastalarda da işte o zaman radyofrekans tedavisi devreye girmekte. İlgili eklemin sinirlerini halk arasında yakma, lazer tedavisi diye bilinen radyofrekans yöntemiyle devre dışı bırakıp ağrıyı giderebiliyoruz. Bu akıllı plazma tedavisi ve kök hücre tedavisi hastamız diyelim kilo aldı, dizlerindeki ağrıları arttı, tekrarlanabilir tedaviler. Ne zaman ağrısı tekrar başlarsa, örneğin 1 yıl sonra ağrısı gelişti, aynı şey akıllı plazma ve kök hücre için geçerli, tekrarlanabilir tedaviler. Ozon 3 moleküllü oksijen atomudur. Vücuda girer girmez oksijene parçalanarak tüm hücrelerin enerjisini arttırmakta ve oksijenlendirmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle zor dönemlerden geçtik. Covid sonrası hastalarımızda bağışıklığı güçlendirmek ve çabuk toparlanmayı sağlamak açısından da oldukça faydalıdır. Biz algolojide ayrıca ozonu bir takım eklem içi enjeksiyonlar şeklinde yine disk içi ozon enjeksiyonu yaparak fıtıklaşmış diski küçültecek şekilde de farklı tedavilerde uygulayabiliyoruz. Ozon bir majör ozon tedavisi dediğimiz kan ozonlama şeklinde yapılabiliyor. Hastanın kanını alıp yeterli dozajda ozon eklendikten sonra tekrar hastaya geri verilmesi şeklinde uygulanmakta. Bir de eklem içerisine ozon gazını direkt enjeksiyon şeklinde yapabiliyoruz. Ozonun çünkü hem anti-inflamatuar etkisi hem de yapılandırıcı yani eklemi rejenere edici özelliği mevcut. Bir de disk içerisine fıtığı küçültmek için ameliyathane ortamında uyguladığımız direkt diskin içerisine ozon gazı enjeksiyonu yapıp fıtığı büzüştürmek ve küçülterek ağrıyı gidermek şeklinde de uygulanabiliyor. Ozon tedavisi için hasta olmamıza gerek yok. Her zaman bağışıklığımızı güçlendirmek için majör ozon tedavisi uygulanabilir. Haftada 2 ya da 3 kez seanslar şeklinde uygulanıyor. Toplamda da 10-12 seans şeklinde uygulanabiliyor. Ama disk içerisine ozon tedavisi enjeksiyonu bir kez yapılan bir işlem. Eğer hastamızın diyelim 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonra tekrar fıtıklaşması oldu, tekrar uygulanabilir. Yani bir nevi iğneli ozon gazı enjeksiyonu diyebiliriz. Hastalarımız en çok şunu merak ediyorlar, yani ben bu tedaviyi olduğum zaman kesin çözüm müdür? Algolojide yaptığımız girişimsel tedaviler %80-90 oranında hastaların ağrılarını gidererek çözüm üretebilmektedir. Tabii ki bu ameliyat gerektiren ağrılardan bahsetmiyorum. Bunlar tamamen ayrı. Ama ameliyat gerektirmiyor, ağrıları devam ediyor, yaşam kalitesini çok etkiliyorsa bu durumda rahatlıkla bizim uyguladığımız tedavilerle ağrıları giderebiliyoruz. Ne kadar süre, kalıcı bir tedavi midir? Bunu da çok sorarlar bize. Tabii ki hiçbir tedavi kalıcı değildir. Hastamız yaşam kalitesini yüksek tuttuğu sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Ama kilo alır, kendine dikkat etmez, egzersizlerini yapmazsa bu ağrılar tekrarlayabilmektedir. Kronik ağrıları olan hastalarımızın diğer hekim arkadaşlarım tarafından değerlendirildi fakat ağrıları hala devam ediyorsa bir algoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesini öneriyorum. Algolojide yapılabilecek girişimsel tedavilerimiz mevcut. Yaşam kalitesini arttırıp hastanın hayat kalitesinin devamını sağlayabiliyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.